...1945'te 2. Dünya Savaşı bitti. Ama Filipinler'deki bir ormanda tüm dünya için bitmiş olsa da Japon teğmen Hiro Onoda için savaş sona ermedi. Tam 29 yıl boyunca tek başına savaştı. Çiftçileri düşman askeri zannetti, kendisini aramaya gelenleri tuzak sandı. Kendi ailesinin sesini bile düşman propagandası olarak gördü. Peki bir adamı bu kadar uzun süre savaşta tutan neydi? Ve 1974'te modern dünya ile karşılaştığında neler hissetti? İşte Hiro Onoda'nın 29 yıl süren yalnızlık savaşı. 1922'nin soğuk bir Mart sabahında doğan Hiro Onoda, hayatı boyunca savaşın gölgesinde yaşadı. Ailesinin tüm erkekleri askeri disiplinle yetişmişti. 1942'de 20 yaşına geldiğinde onun da kaderi belliydi. Kumamoto Piyade Okulu'nda başladığı yolculuk, onu Japonya'nın en gizli, en sert istihbarat ve gerilla okulu olan Nakano'ya taşıyacaktı. Buradan mezun olan askerler, düşman hatlarının gerisinde gölge gibi yaşayabilecek özel görevlilerdi. Ve işte bu okulda Hiro Onoda'nın zihnine o kutsal emirler işlendi. Görev emri gelmeden savaş alanını terk etmeyeceksin. Asla teslim olmayacaksın. Savaş bitse bile üstlerinden emir alana kadar düşman hala düşmandır. Bu sözler sıradan emirler değildi. Bu, Onoda'nın ruhuna nakşedilen bir yemine, bir lanete dönüşecekti. Çünkü zaten Japon askeri kültüründe teslim olmak ölümden beter sayılıyordu. Ailenin yüz karası olmak, imparatora ihanet etmek ve sonsuza kadar utanç içinde yaşamak demekti. İşte 1944'ün son aylarında bu emirle donanmış genç subay, Filipinler'deki küçük Lubang adasına doğru yola çıktığında bu görevin hayatını tamamen değiştireceğini bilmiyordu. 1944'ün son ayları. Japonya için artık her şey değişiyordu. Pearl Harbor'ın zafer sarhoşluğu çoktan geçmişti. Pasifik'te ada ada geri çekiliyorlardı. Amerikan bombaları şehirleri yerle bir ediyordu. Ama Japon anakarasında yaşayanlara bunların hiçbiri anlatılmıyordu. Radyolarda hala zafer haberleri yayınlanıyor, gazeteler stratejik geri çekilme diye yazıyordu. Ama gerçek çok farklıydı. İmparatorluk çöküyordu. Deniz aşırı kolonilerdeki Japon askerleri yalnız kalmış, ana vatanla olan bağlantıları kesilmişti. Ama onlar da durumun ciddiyetini bilmiyordu. İşte tam bu kaotik dönemde Hiro Onoda gibi gizli görevli askerler düşman ilerleyişini yavaşlatmak için çeşitli adalara gönderilmeye başlandı. Görevleri basitti. Gerilla savaşıyla düşmanı oyalamak, ana vatanın savunulmasına zaman kazandırmak. Filipinlere bağlı Lubang adası da sadece 150 metrekarelik küçücük bir adaydı ama bu stratejinin önemli bir parçasıydı. Binbaşı Yoshimi Tanaguchi, Onoda'yı bu adaya gönderirken ona şu emri verdi. Teslim olmayacaksın. Kendi canına kıymayacaksın. 3 yıl sürse de, 5 yıl sürse de ne olursa olsun seni almaya geleceğiz. Maalesef verilen bu söz 29 yıl boyunca yerine getirilemeyecekti. Genç subay adaya vardığında yanında 3 asker daha vardı. Yuichi Akatsu, Shiro Shimada ve Kinzichi Kozuka. Hepsi farklı birliklerdendi ama hepsi aynı emri almıştı. Asla teslim olma. Hemen görevlerini yerine getirmeye başladılar. Planları belliydi. Amerikan çıkarmasını engellemek, düşmanı oyalamak, anavatandan gelecek takviye kuvvetleri beklemek. Ormanda sığınaklar kazdılar. Gıda depolarını gizlediler ve düşman hareketlerini gözlemeye başladılar. Ama çok geçmeden her şey değişti. Amerikan birlikleri adaya çıktı. Onoda ve adamları ormanın içlerine çekildi. Geçici bir durum dediler kendi kendilerine. Anavatandakiler yakında gelecek. Ama kimse gelmedi. Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Yanlarındaki radyoda sessizliğe gömülmüştü. Ama Nakano'da öğrendikleri bilgiler hala tazeydi. Düşman propaganda yapacak ve sizi aldatmaya çalışacak. Asla inanmayın. 1945'in Ağustos'unda Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombaları atıldı. Japonya teslim oldu. Ancak Lubang adasındaki küçük birliğin bundan haberi olmadı. Bundan sonra Onoda ve yanındaki 3 asker için hayat bir ölüm kalım mücadelesine dönüştü. Lubang adasının sık ormanlarında birer gölge gibi yaşamaya başladılar. Ağaçların altında gizli sığınaklar kurdular. Düşman uçaklarından korunmak için yiyeceklerini sakladılar. Topladıkları Hindistan cevizleri, muz ve nadiren avladıkları hayvanlar tek besin kaynaklarıydı. Aylar geçti.
Arada bir adaya gelen Japon askerleri megafonlarla "Savaş bitti, teslim olun" diye sesleniyordu. Ama Onada'ya göre bu bir aldatmacaydı. Nakano'da düşmanın propaganda araçları öğretilmişti. Onlara göre savaş hala devam ediyordu. Ardından adaya helikopterlerle el ilanları bıraktılar. Japonya teslim oldu, savaş bitti yazıyordu. 4 arkadaş bu kağıtları okudu ve güldü. Bunun bir Amerikan propagandası olduğundan kesin olarak emindiler. Zaman geçiyordu. İlk kış geldi. Gıdaları azaldı. Yerel halktan yiyecek çalmaya başladılar. Bu durum onlar için düşman kaynaklarından yararlanmaktı. 1947'de ilk kopma yaşandı. Yuichi Akatsu zor şartlara dayanamadı ve yerel yetkililere teslim oldu. Onada, Shimada ve Kozuka onu hain ilan ettiler. Artık 3 kişi kalmışlardı. 1954'e geldiklerinde Shimada'yı da kaybettiler. Filipin polisiyle girdikleri bir çatışmada öldü. Artık 2 kişiydiler. Onada ve Kozuka. 10 yıldır ormanda yaşıyorlardı. 10 yıldır dünya değişiyordu ama onlar için hala 1944'ün gerçekleri geçerliydi. Karşılarına çıkan her köylü bir casus, duydukları her fısıltı bir düşman propagandasıydı. 1960'lı yıllarda teslim olması için ailesini adaya getirdiler. Onlardan uzakta bir yere konuşlanan Onada tam olarak göremiyor ama seslerini hoparlörden duyuyordu. Ama yine de duyduklarına inanmadı. Onlara benzeyen birkaç Japon'u getirmiş ve kendisini kandırmaya çalışıyor olabilirlerdi. Karşılaştıklarının hepsi bir düşman taktiğiydi. 1972. Kozuka da gitmişti. Filipin polisiyle çıkan bir çatışmada hayatını kaybetmişti. Artık geriye sadece Hiro Onada kalmıştı. 50 yaşında, 28 yıldır ormanda, tek başına. Böylece takvim yaprakları ardı ardına düştü. Dünya değişti. İnsanlık uzaya çıktı ama Onada hala 1944'te aldığı emri yerine getirmekle meşguldü. Her sabah uyanır, üniformasını giyer, silahını kontrol eder ve düşmanı gözetlemeye başlardı. Peki düşman kimdi? Adayı ziyaret eden turistler, tarım işçileri, adanın masum sakinleri. En zoru zihinsel savaştı. Tek başına, yıllarca. Bazen kendi kendine konuşuyor, bazen hayali arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Ama her zaman, her durumda sadık kaldığı bir şey vardı. O son emir. Asla teslim olma. Bu emir artık onun kimliğiydi. Çünkü eğer savaş gerçekten bittiyse, eğer tüm bu yıllar boşunaysa, o zaman kim olacaktı Hiro Onada? Sadece çılgın bir adam mı? Hayır, o hala bir Japon subayıydı. Hala görevdeydi ve görevi devam ediyordu. 1974 yılının başları. Genç bir Japon maceracı olan Norio Suzuki, olağanüstü bir kararla Filipinlere geldi. Amacı basit ama çılgıncaydı. Yeti, vahşi bir panda ve Hiro Onada'yı bulmak. Bu 3 şeyi bulduğunda hayatının anlam kazanacağına inanıyordu. İlk ikisi imkansız gibi görünüyordu ama Onada, işte o gerçek bir efsaneydi. Lubang Adası'na ulaştığında günlerce arama yaptı. Adada yaşayanlara sordu. Ormanlarda gezindi. Çoğu kişi ona çılgın dedi. 30 yıldır aranan bir adamı nasıl bulacaktı ki? Ama Şubat 1974'te mucize gerçekleşti. Suzuki ormanda kamp yaparken karşısında bir gölge belirdi. Tüfeği omzunda, üniforması yırtık pırtık ama duruşu hala asker olan bir adam. Hiro Onada. İlk karşılaştıklarında Onada silahını doğrultup kim olduğunu sordu. Suzuki panik yapmadı. Sakin bir şekilde Japon olduğunu ve onu aramaya geldiğini söyledi. Duydukları Onada'yı şaşırttı. Ama yine de şüpheciydi. Yine düşmanın kendisini kandırmaya çalıştığına inandı. Suzuki sabretti. Gecelerce sohbet ettiler. Ona modern Japonya'dan bahsetti. Tokyo'nun nasıl değiştiğini anlattı. Ama Onada hala inanmıyordu. Çok iyi propaganda yapıyorsun ama ben senden emir alamam diyordu. Suzuki kimden emir alacağını sordu. Onada'nın cevabı net ve kesindi. Komutanımdan, binbaşı Taniguchi'den. Sadece o bana teslim ol emri verebilir. İşte o an Suzuki'nin aklına çılgın bir fikir geldi. Hemen Japonya'ya döndü. Basına durumu anlattığında tüm ülke şaşkına döndü. Hala canlı mıydı gerçekten? 74 yaşındaki Taniguchi artık bir kitapçı dükkanı işletiyordu. Onca yıl sonra eski teminine son emrini vermek için tekrar üniformasını giydi ve Lubang Adası'na gitti. Ona da komutanını görür görmez esas duruşa geçti. Bir anda eski refleksleri canlanmıştı. Üniforması yırtık pırtık olsa da selam durdu. Binbaşı Taniguchi'nin gözleri dolmuştu. Önünde duran adam
30 yıl önce genç bir subaydı. Şimdi 50 küsur yaşında, gözleri çukura kaçmış, vücudu çelimsizleşmiş ama o bakışları hala eski canlılığını kaybetmemişti. Ona da "Savaş bitti," dedi yaşlı binbaşı yumuşak sesiyle. "Japonya teslim oldu. Artık görevin sona erdi." Bu kelimeler Onada'nın dünyasını sarstı. 30 yıldır beklediği an nihayet gelmişti. Ama eğer savaş gerçekten bittiyse, acılarla geçirdiği tüm bu yıllar ne anlama geliyordu? Ölen arkadaşları, çektiği çile, verdiği mücadele. Ertesi gün 29 yıl boyunca dünyanın gördüğü en acı savaşın son askerliğini yapan Hiro Onada, tam teçhizatlı üniformasıyla Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un huzuruna çıktı. Arisaka 99 model Japon tüfeğini, geriye yalnızca 500 adet kalan mermisiyle birkaç el bombasını ve İmparatorluk ordusunun bayrağını 29 yıl sonra ilk kez resmi olarak bıraktı. Onada 30 yıl boyunca birçok Filipin vatandaşının ölümünden sorumlu olmuş ve mallarına zarar vermişti. Kendi ülkesi için kahraman olsa da Lubang Adası sakinleri için bir suçluydu. Yine de Marcos Onada'yı resmi olarak affetti. Çünkü onun adada yaptığı eylemler savaşın devam ettiğine inanmasından kaynaklanıyordu. Ve şimdi istese de istemese de yaşadıklarıyla ve modern dünyayla yüzleşmek zorundaydı. Japonya'ya döndüğünde Onada'yı bekleyen şey hayal bile edemeyeceği bir dünyaydı. Tokyo artık neon ışıklarla parıldayan dev bir şehirdi. Gökdelenler, hızlı trenler, televizyonlar. 1944'te ayrıldığında Japonya savaşta yıkılmış, fakir bir ülkeydi. Şimdi dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmuştu. Ama asıl şok toplumsal değişimdi. Gençlerin yaşam tarzı, müzik zevkleri, giyim kuşamları tamamen farklıydı. En şaşırtıcı olansa 30 yıl boyunca en büyük düşman olarak gördüğü Amerikalıların artık Japonya'nın en yakın müttefiği olmasıydı. 30 yıllık mücadelesi tamamen anlamsız mıydı yani? Hiro Onada 1975 yılında şaşırtıcı bir karar aldı ve Japonya'yı terk etti. Brezilya'ya göç ederek çiftçilik yapmaya başladı. Japonya artık benim Japonyam değil diyordu. Belki de karşılaştığı modern dünyadan kaçtı. Ama Brezilya'daki yaşam da onu tatmin etmedi ve 1984'te vatanına geri döndü. Kendi deyimiyle çok değiştiklerini düşündüğü gençlere yönelik eğitim kampları açtı ve onlara geleneksel Japon değerlerini, disiplin, dayanıklılık ve sadakati öğretmeye çalıştı. 16 Ocak 2014'te 91 yaşında hayata gözlerini yumduğunda Japonya onu milli bir kahraman olarak andı. Ancak Hiro Onada'nın hikayesi bir askerin yeminine olan sarsılmaz bağlılığının bedelini gösteriyor. Onun savaşı 1945'te değil, komutanının görevin bitti emrini verdiği an sona erdi. Bazen en büyük cesaret savaşmak değil, gerçeklerle yüzleşmek. İşte bu da bize bunu hatırlatan inanılmaz bir hikaye. Ve bittiğinde bizi bir soruyla baş başa bırakıyor. Hiro Onada'nın savaşı bir kahramanlık mıydı, yoksa bir delilik mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve yenilerinden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Tarihin bir sonraki puslu hikayesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.